Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz orkideyi nasıl köklendirebiliriz? Bununla ilgili sizlere farklı bir yöntemden bahsedeceğim. Daha önce sizlere orkide köklendirmek için pet şişede sera yöntemiyle nasıl yapabiliriz ya da yosun ile nasıl orkide köklendirebiliriz? Bununla ilgili değişik videolardan bahsetmiştim. Fakat çoğunluk olarak gelen sorularda yosunu bulamadığınızı ve başka bir yöntem tavsiye etmemi istemişsiniz. Ben de sizler için bugün değişik bir yöntemden bahsedeceğim. Süngerde orkide nasıl köklendirilir? Bunu bütün detayları aşamalarıyla göstermeye çalışacağım. Elimde görmüş olduğunuz orkidem gördüğünüz gibi bakın kökü kesinlikle hiç yok. Yani hiçbir kökü kalmamış fakat 3 tane yaprağı var ve aynı zamanda bir dalı var. Böyle bir orkideniz sizlerin de varsa bunları kurtarmak mümkündür. Kesinlikle çöpe atmamanızı tavsiye ederim. Şimdi sizlere nasıl bir yöntem uygulayacağımı göstermek istiyorum. Köksüz orkideyi köklendirmek için bugün ihtiyacımız olan malzeme elimdeki gibi bir sünger. Sizler de evinizde sünger varsa orkidelerinizi bu süngerler ile kurtarabilirsiniz. Eğer elinizde böyle bir sünger yoksa bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeri de çok işe yaramakta. Ben şimdi süngerim büyük olduğu için ortadan ikiye böldüm ve birazdan orkidemi bu şekilde süngere sarıp köklenmesini sağlayacağım. Fakat burada ihtiyacımız olan bir bardak. Bir bardağın içerisine sadece bir parmak kadar su koyuyorum. Suyu koyarken dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle çok fazla su koymayın. Çünkü eğer çok fazla su koyarsak orkidenin gövdesi çok fazla ıslanacağı için bu da çürüme ve mantara sebep olur. O yüzden sadece süngerimizin nemleneceği şekilde az bir şekilde su koyuyoruz. Ve diğer önemli püf nokta orkidemizin gövdesini bu şekilde sıkı bir şekilde sarmamız gerekiyor. Eğer ki gevşek bir şekilde sarıp ve büyük bir bardak koyarsak kesinlikle olumlu bir sonuç almayız. Ya da süngerin ortasını kesip içine de koyabilirsiniz. Yani sıkı bir şekilde benim yaptığım gibi iyice sarıp ve sadece çok az bir parmak kadar su ilave ediyoruz. Süngerimiz zaten burada ihtiyacı olan suyu yavaş yavaş alacaktır ve sürekli sünger nemli olduğu için zamanla kökler çıkmaya başlayacaktır. Sizlerle gelişmeler gösterdikçe paylaşacağım. Aradan 2 hafta geçti ve sizlerle orkidemin gelişimini paylaşmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yeni küçük bir yaprak çıkarmaya başladı 2 hafta sonunda. Ve gördüğünüz gibi dalında henüz bir gelişme yok. Fakat sadece kabarcık olarak boğum kısmında küçük bir kabarcık var. Çiçek dalı çıkarabilir. Evet, şimdi köklerini göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Evet, şimdi hemen süngerimizi açıyorum ve gördüğüm kadarıyla bakın sizlere de şöyle göstermek istiyorum daha yakından. Küçük bir kök çıkmaya başlamış. İlk kökümüz gördüğünüz gibi 15 gün sonrasında çıkmaya başladı. Hem bir kök hem de bir yaprak vermiş oldu bize. Yaprağı da size şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Evet, şimdi tekrardan çok az bir su koyup yine sadece bir parmak kadar ve süngeri sarıp tekrardan orkidemi oturtup bekleyeceğim. Bu aşamada kesinlikle çok sık aralıklarla açmamanızı tavsiye ederim. Haftada bir açıp bakabilirsiniz ve özellikle suyu azaldıkça suyunu eklemeniz gerekiyor. Suyunu kendiniz zaten kontrol ettikçe süngerin kuruyup kurumadığını fark edebilirsiniz. Evet, aradan 21 gün geçti ve orkidemin son halini sizlerle tekrardan paylaşmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kök biraz daha da büyüdü ve hemen yan tarafından bir kök daha çıktı. Ve şurada da bakın gördüğünüz gibi bir kabarcık daha var. Yeni bir kök daha çıkacak. Şu anda toplamda 2 tane kökümüz çıktı. Ve yaprak da bakın gördüğünüz gibi giderek büyümeye başladı.
Evet, 39 gün geçti ve size orkidemin son halini göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kökler artık yeterince büyüdüler ve üzerlerinde fark ettiyseniz beyaz lekeler var. Bu beyaz lekeler kesinlikle küf değildir. Küfüyle karıştırmayın. Genelde o yeni çıkan orkide köklerinde böyle küçük beyaz bir tabaka olur. Bu orkidenin kendi köklerini koruması için oluşturmuş olduğu bir tabaka. Ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki bu yapacağınız sünger işleminden hızlı bir sonuç almak istiyorsanız öncesinde mutlaka orkidenizin hasta olup olmadığından emin olmanız gerekiyor. Eğer orkidenizde herhangi bir hastalık varsa, mantar hastalığı varsa kesinlikle bu sünger işleminden olumlu bir sonuç almazsınız. O yüzden orkidenizin hastalığı varsa önce hastalığını iyileştirip ondan sonra kök çıkarma işlemini uygulamanız gerekiyor. Çünkü sürekli kök kısmı gördüğünüz gibi sürekli süngere sarılı olduğu için bu aşamada sürekli nemli kalacağı için eğer hasta ise daha da hızlı ilerler. O yüzden orkidenizin hastalığının gittiğinden emin olun. Ve sizlere diğer bir tavsiyem, bu işlemi eğer uygulayacaksanız kesinlikle sık sık sürekli süngerini değiştirmeyin. Süngerin yerinden çıkarmaya çalışmayın. Zaten orkidenizin gelişimini yaprak çıkarmasıyla, büyümesiyle geliştiğini anlarsınız. Sadece yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken, bu işlemi yaparken diğer orkidelerimizde yaptığımız gibi bol ışık alan bir pencere kenarına, fakat direkt güneş ışığı kesinlikle almaması gerekiyor. Yoksa yaprakları solmaya başlar. Bu aşamada yapraklarında yumuşama olabiliyor. Çünkü yeterince kök olmadığı için yaprakların yumuşaması gayet normaldir. Burada dikkat etmeniz gereken sadece suyu azaldıkça, süngerinden zaten bunu anlayabilirsiniz, su ilave etmeniz ve bu şekilde orkideniz yeteri köklere ulaşıncaya kadar bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Özellikle orkidedeki kullandığımız su kesinlikle normal arıtma suyudur. Çünkü bana bu sorularda da geliyor, normal sıvı bitki besinleri verebilir miyiz diye. Kesinlikle bunda ben sıvı bitki besini kullanmadım. Çünkü sünger olduğu için koku yapacaktır. Bu da bakteri oluşmasına, orkidenizin daha da kötüye gitmesine sebep olur. O yüzden sadece orkidemizde kullandığımız su saf su, arıtma suyu kullanabilirsiniz. Normal çeşme suyunda da çünkü kireç olduğu için orkidelere iyi gelmiyor. Ve bu işlemi yaparken kesinlikle çok sabırlı olmanız gerekiyor. Bakın ben sizlere gün gün gelişim aşamalarını, kök oluşumlarını tüm açıklığıyla gösterdim. O yüzden sabırlı olmayı unutmayın. Hemen bir sonuç beklemeyin. Böyle bir sonuca gelmesi neredeyse bir 40 gün oldu. O yüzden sizler de eğer sabırlı olursanız iyi bir sonuç orkidelerinizden, kök gelişiminden muhakkak alacaksınızdır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bana destek vermeyi unutmayın. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi ve eğer bu işlemleri uyguluyorsanız sonuçlarını da paylaşabilirsiniz. Beni Instagram adresimden takip etmek istiyorsanız hayata dair püf noktalar olarak hemen aşağıya sayfa adresimi bırakıyorum. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.